Yağ değişimi ve varyatör bakımı için internette bir sürü video var. Peki bu bakımlar yapılırken hangi malzemelere ihtiyacınız var? Bir liste hazırladınız mı? Anahtar, hortum, işte bunların uçları kaç numara olacak? Bunları biliyor musunuz? Hiç kimse bununla ilgili video çekmemiş. Ben de bu konuda ilk videoyu çekeyim dedim. Şimdi mesela bu motora bakım yapacağız. İşte bu varyatör kapağını sökeceğiz. Yağ değişimi yapılacak. İç kısmı temizlenecek. Neler lazım? Hemen gösterelim. Şimdi ilk olarak varyatör kapağını sökeceğimiz için buradaki vidaları çıkartmak lazım. Bunun için de lokma olması lazım. 8 milimetre lokma. Bunlardan birisi. İlk olarak bunu hazırlıyorsunuz. Normal tornavidayla açabilirsiniz o kısmı. Varyatör kapağını açtınız, çıkarttınız. Ne lazım? Varyatör vidalarını çıkarmak için darbeli, torkslu, şarjlı matkap ya da havalı tabanca olacak. Bunlar yoksa, cırcır vesaire varsa elinizde bir tane şöyle varyatör kitleme aparatı yapacaksınız ya da alacaksınız. Ben bunu çamaşır makinesi amortisöründen imal ettim. Yani sabah bitiririm. Şuradan delip şöyle böyle bir demirin arkadan çıktığını düşünün. Burası hareketli olacak. Varyatör kilitleme aparatı. Dışarıda piyasadan da satın alabilirsiniz. Bu aparat ne işe yarıyor? Cırcır vesaire kullandığınızda varyatör kapağını sabitlemeniz lazım. Yoksa çıkaramazsınız. Ayrıca ilk defa varyatör sökülüyorsa bayağı sıkı. Açmak bayağı zor. Bu nedenle güç istiyor. En güzeli aslında havalı tabanca. Neyse burayı açmak için bir tarafı 17 milimetre somun. Diğer tarafı açmak için de 14 milimetre uca ihtiyacınız var. Varyatörün bir tarafı yani debriyaj kısmı 14'te açılırken diğer tarafı 17 milimetre uçla açılıyor. Açtınız, kayışı vesaire çıkarttınız. Ne yapacaksınız? Temizleyeceksiniz. Bunun için balata spreyi kullanılıyor ancak pahalıya geliyor. En güzeli benzin. Yarım litre 250 mililitre benzin yeterli. Bu yüzden elinizde benzin de olması lazım. Motor yağını değiştirmek için 10-40 motor yağı. Markayı boş verin. Marka önemsiz. Yani bu tercihe karışmıyorum ben. Kışın 10-40 ince yağ kullanılır. Yazın ise 10-50 kullanabilirsiniz. O biraz daha kalındır. Fakat kışın 10-50'yi tercih etmeyin. Kış aylarında 10-40 ve genelde kullanılan 10-40 yağ hazır olacak. Ne kadar? 700-800 mililitre yağ alıyorlar genelde. Ancak yine de kitapçığını kontrol edin. Motorunuzun markasıyla modeliyle ilgili daha önce yapılmış işlemleri varsa internette kontrol edin. Eski yağı da boşaltmak için bir tane kap, mevcut malzemeleri temizlemek için yine bir tane kap, yani içine koyup benzinle temizleyeceksiniz. Onun içine bir tane fırça lazım. Diş fırçası da olur, boya fırçası da olur. Benzin içine koyup fışkırtacağınız bir tane fışkırtıcı. Yani sprey. Bunun içerisine benzini koyup böyle foşu foşu dökmezsiniz. Bir tane huni yağı dökmek için içerisine. Bunlar ne? Gres. Gres'i unuttuk. Gres de önemli. Hortum da önemli. Hortum niye? İçeride kalan yağı boşalttınız ya, içeride kalan yağı üstten takıp ağzınızda üfleyerek alt taraftan eski yağın çıkmasını sağlıyorsunuz. İçeride kalmaması lazım. Mümkün olduğunca eski yağı içeriden bu sayede boşaltıyorsunuz. Bir de gresimiz var. Bagalara gres sürülmesi pek tavsiye edilmiyor. Sebebi de toz, toprak vesaire toplaması. Ya ben de bu konuda evet aynı düşünüyorum. Fakat varyatör yayının olduğu yerdeki olağa biraz gres sürmeniz gerekiyor. O yüzden de gres olacak. Gresin özelliğini sıcağa dayanıklı gres olacak. Yani sıcak dayanımı yüksek gres olacak. Bunların hepsi tamamsa motor yağını değiştirebilir, varyatör bakımını yapabilirsiniz. Videoma burada son veriyorum. Bu tarz videolar gelecek. Motorlarla ilgili bir sürü video çekeceğiz. O yüzden kanalımıza abone olarak takip ederseniz doğru bilgilerle sizleri buluşturacağız. Hepinize kazasız belasız günler diliyorum.